kilometrede 2600 metre toplayacağız. Nabzım fırladı. Bakalım Gümüşhane'ye saat kaçta varacağım, çok merak ediyorum. Son parça arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı. Nereye gidiyorsun bunda sen? Gümüşhane. Ha bunda. Siz bana mı geliyorsunuz? Mevzu başlar. Herkese günaydın. İlerleyen saatlerde yağış gösteriyor. Bu yüzden ne kadar az molayla devam edersek yağmurdan kaçacağız gibi duruyor. Yani inşallah her şey bu şekilde, bu planda ilerler. Bisiklet de bayağı ağır oldu ya. Evet, TDK başladı. Yani Trans Doğu Karadeniz sürüşü. Bakalım neler yaşayacağız. Evet, günaydın. Sizi duydum, günaydın. Merhaba Furkan, ne haber? Yallah şükür. Hadi gel bakalım. Yaşayalım bir macera. Ya şöyle hava durumu. Eğer işte durmadan gidersek, her şey yoluna giderse daha güçlü olan yağmur arkamızda kalacak gibi duruyor. Hadi gel. Az önce %19, %15 havada uçtu. Bir yandan da yağmur başladı. Nabız uçtu zaten. Biraz kendimi toparlayayım. Şu şehirden biraz uzaklaşayım. Tur öncesi, tur sonrası biraz size bilgi vereceğim. Umarım çok yağmaz. Zaten yokuşlar sıkıntı. Yanlış yere girdik ya. Soldan gideceğiz, gel. Evet, soldan gideceğiz. Yo, ben de anlamadım. Garmin geç gösterdi ya. Herkese günaydın arkadaşlar. Saat 6'yı 5 geçiyor. Giriş videosu çekemedim çünkü 15 dakikada 210-220 metrelere çıktık. Paso yokuş çıkıyoruz. Nefes nefese kaldım. Nabız patladı, o yüzden ne oluyor ne bitiyor bir giriş yapamadık bir türlü. Bu arada uzun zamandır yine YouTube'un bana kazandırdığı bir dost Trabzon'dan Furkan, onunla da buluştuk. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Furkan da bana belirli bir yere kadar eşlik edecek. Onunla beraber başladık. İyi oldu benim için. Bayağı bir hazırlık yaptım. Her şey yolunda gidiyor şu anda. Küçük küçük yağış yiyoruz ama bu yokuşları çıkarken açıkçası serinletiyor demek doğru olur. Yani burada şöyle bir dezavantaj var. Yokuş çok fazla ve her yokuşta daha fazla terliyorsunuz. Buna bağlı olarak eğer yağış olursa yağmur giymek zorundasınız. Bu da sizin daha fazla terlemeniz anlamına geliyor. O yüzden bunu dengelemek çok önemli. Daha vücutlar ısınmadan hemen bir 12 kilometrelik yokuşa vurduk kendimizi. Şu anda geriye 6,5 kilometre kaldı. Koyu kırmızı kategori falan vardı. Başlarda %20'ler falan havalarda uçtu. Şu anda bir çise var devamlı. Rahatlatıyor, ferahlatıyor açıkçası. Böyle, durumlar böyle. Şimdi yolumuza yavaş yavaş devam ediyoruz. Her şey yolunda gidiyor şimdilik. Evet, 35 dakika oldu bisiklet süreli. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya devam ediyoruz. 7 kilometre oldu. Geride bıraktık. Saat 6:22. Bu arada 5 günlük bir TDK yani Trans Doğu Karadeniz sürüşü yapacağım. Solo bikepacking. Birinci günün değerleri 136 kilometreye 4750 elevation. Diğer günler de hep bu şekilde sert olacak. Çünkü buraları bayağı bir acımasız. Biraz da yüksekleri görmek istiyorsanız cezayı kesiyor dağlar diyebilirim. Şimdi yavaş yavaş devam edelim. Zaman kaybetmeye hiç lüksümüz yok. Şu anda minimum %10, 11, %15, %19, %20 çıkıyoruz şu anda. Yani başından beri %20 çıkıyoruz. Oğlum devam. İlk defa %3 görüyorum şu anda, %1. Evet, aşağıda bayağı bir yağış var. Biz biraz yukarıya kaçtık. Umarım Gümüşhane'ye doğru yağmur bulutları arkadan yavaş yavaş gelir veya gelmez. 45 dakikada sadece 7,5 kilometre yol gelebildik. 550 metreye çıktık yükseklik olarak. Yokuşlar nefes aldırmıyor valla. Bir tane daha. Hemen yukarıya doğru kıvrılıyor. %15, %19, %20 havalarda uçuyor. Şu anda tabii ki yağmur yağmıyor dediğimde yağıyor yani burada. Yani şiddetli yağmıyor. Devamlı bir çise var şu anda. O da ıslatıyor. Eğer yağmurluğumu da giyersem bir daha çıkartamam çünkü terleyeceğim. İçerideki sıcak havayı da bir daha soğuk havayla buluşturmamam gerekiyor hasta olmamam için. Durumlar böyle.
Lan ben bu arada hala hastayım. Ya onu balgam koparıyorum. Geçmedi hastalık. Minimum %10 çıkıyorsunuz. 10 kilometre hızla gittiğimizde mutlu oluyorum. Öyle öyle bir rota. Gözlüğü çıkarttım. Dedim ki ne yapıyorum ya ben dedim. Burayı dedim böyle gerçek şekilde görmek varken ne gözlüğü. Bırakmam seni. Bir bakmışsın Gümüşhane'ye geliyorsun benimle. Bıraktım işi gücü. Burası çok güzel. Burada galiba bir inişimiz var. Ben bir rüzgarlığı giyeyim. Dur. Ya da sen in, ben geliyorum. Bir soldan dönecektik. Gel. Sol mu? Evet. Hemen gaza geldik. Evet. Manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Şu ana kadar ne yapmışız? 564 metredeyiz. Şu anda bayağı bir inişimiz olacak. Sonra tekrar Gümüşhane'ye kadar çıkacağız. 12 kilometre. Ayrı manzara değil mi abi? Abi her yer çok güzel ve her yerde durmak zorunda kalıyorum. Biz şu anda 1 saat 10 dakikada 12 kilometre gelmişiz. İyi yani. Evet, bugünün en sert yokuşu geldi arkadaşlar. 31 kilometrede 2600 metre toplayacağız. Şu anda yağış yok, çisi oluyor işte devamlı bildiğiniz üzere Karadeniz. Şimdi bu sert yokuşu bitirene kadar bayağı bir canımız acıyacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi devam ediyoruz. Size şöyle de göstereyim. Evet, Yeşil Vadi'ye doğru döndük. Şimdi 31 kilometrede 2600 metre toplayacağız. Bugünün en sert yokuşu geldi. Bayağı uzun, öyle böyle değil. Zaten ondan sonra bir tane daha sert yokuş var. 11 kilometre, o da bayağı bir sert. Çiseliyor hava her zamanki gibi. Dağların arasına giriyoruz şimdi. Olur da bugün yağmur yağmazsa ya da yağmurdan bir şekilde kurtulursak yani bayağı şanslı olacağım. Çünkü her şeyi göze alarak çıkıyorum sonuçta bu yola. Arkadan yağmur gelecek ama bunu biliyorum. Gümüşhane'ye doğru. Herhalde 4 saat falan sürecek bu yokuşu bitirmek. Düşün, çıkıyorsun, yok sel varmış, yok bilmem ne varmış falan, çıkıyorsun her şeyi göze alarak. Hava durumunu kontrol ediyorsun. Plan, program, şudur budur, alışverişler bilmem neler. Bir çıkıyorsun abi. Ondan sonra diyorsun ki iyi ki çıkmışım. Hep böyle olur bak. Ben zaten hiç umursamadım hiçbir şeyi. Direkt kafaya taktım geleceğim diye. Orası mı daha güzel, burası mı sence? Öyle bir şey var. Daha burası bitmedi. Yok, yol olarak demek istedim. Yol olarak mı? Şu an burası daha temiz. Tabii ne olacağını bilmiyoruz 2 kilometre sonra. 31 kilometrelik yokuşun 3 kilometresi bitti. Şöyle anlatayım size bu rotayı. 1 saat geçtiğinde 10 kilometre yol almışsanız eğer gerçekten çok iyi ilerlemişsiniz demek oluyor. Burada rota zorluğu bu şekilde ölçülebilir. Nabzım fırladı. %22 gördüm ben. Haydi. Zaman sıkıntı. Ter içindeyim. Aslında kaskı falan çıkartsak mı ya? Sıkıntı. Yokuşlar çok sıkıntı. Artık kapatacağız kendimizi. Sadece yokuşu çıkmaya odaklanacağız. Zor yani. Kaç kilometre var tırmanış? 31. Kilometre mi? Evet. 31K çıkacağız dostum. ...5 kilometre oldu, yokuşu çıkıyoruz. Geriye 25.8 kaldı. 1994 metre daha toplayacağız. Yani neredeyse 650 metre falan topladık şu ana kadar. Yolun başındayız. Yükseklik olarak 843 metredeyiz. Evet, uzun yokuşumuzu çıkmaya devam ediyoruz. Geriye 23.5 kilometre kaldı. 950 metrelerdeyiz. Aslında 1000 metre oldu diyebilirim. Evet, dediğimiz gibi en sert yokuşu çıkıyoruz şu anda. Bu yokuş bittikten sonra rota biraz daha rahatlayacak.
Sağlam bir yağış yemedik şu ana kadar. Ya yağış arkamızda kaldı ya da bugün yağmayacak, şansımıza bakalım. Sadece bir çise oluyor. Çok durmamak gerekiyor. Hemen üşüyorsunuz. Çünkü ter içindeyiz şu anda. Daha büyük lazım. Sele borusu aşağıya kayıyor şu anda. Ağırlıktan dolayı galiba. Dizlerim ağrıyor ya diyorum, neden dizlerim ağrıyor? Meğerse sele aşağı iniyormuş. Tutar herhalde, çok da sıkmak istemiyorum, kopmasın. Evet, saat 8:45 oldu. 1080 metre yükseklikteyiz. 22.7 kaldı geriye. 1681 metre daha toplayacağız. Ben de böyle bir kahvaltı girişiminde bulundum. 8 tane muz taşıyorum şu anda. Sonra biraz da yer fıstığı yiyeceğim. İyi gelecektir şu anda. Çünkü bayağı terledim. Mineral kaybettim. Yerine koymak lazım. Şimdi biraz daha su içeceğim. Ama suyumu dengeli de kullanmak istiyorum. Çünkü her yerde su yok. Burada da her yerde su içilmiyor. Yani sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bravo Furkan. Evet. Vazgeçmek yok. Tırmanışa devam. Devam. Dağlara doğru sürmeye devam. 31 kilometrelik yokuşumuzun 22 kilometresi kaldı. Yavaş yavaş yukarıya çıkıyoruz. Bayağı keyifli geçiyor. Eğim genel olarak %10'un altına inmiyor. Biraz beslendim. Muz yedim. Biraz şimdi yer fıstığı falan yiyeceğim işte. Depolar boş kalmasın diye. Çok da kendimi tıkamamak adına çok fazla bir şey tüketmek istemiyorum. Yokuşun bitmesini istiyorum aslında, daha fazla bir şey yemek için. Size biraz manzarayı göstermek istiyorum. Bayağı güzel şu anda. Daha da yukarıya çıkacağız. Şu anda 1132 metredeyiz. 2500 metrelere çıkacağız. Bulutların belki de üstünde olacağız. Yani o anı bekliyorum zaten. Çok güzel olacak. İnşallah her şey yolunda gider. Yavaş yavaş sürmeye devam. Bu arada hastalığım kötüye gitmiyor. Vücut kendini toparlıyor gibi hissediyorum. İnşallah yağmurlar da çok şiddetli yağmaz. Bizden tarafı olur hava şartları. Durumlar böyle. Devamlı yukarıya çıkıyorsunuz burada. Devamlı. Öyle böyle değil. Şimdi artık asfalt da yok. Devamlı çamur, toprak falan. Yollar inşallah daha da kötü olmaz. Heyelan falan da olmaz. Yollar kapalı olmaz. Öyle. Devam ediyoruz. Güzel. Tavsiye ederim buralara gelmenizi ama yani zor. Bayağı zor. Sağ taraf bulutlarla kapalı. Sol taraf tamamen açık. Çok güzel bir yer ya. Çok farklı bir yer. Çok seviyorum Karadeniz'i. Efendim, Taşköprü tarafına doğru devam etmen lazım. Okey, hadi görüşürüz. Evet, artık iş çığırdan çıkıyor şu anda. Manzara şu anda muhteşem arkadaşlar. Yavaş yavaş yukarıya çıkmaya devam ediyorum. Yokuş bayağı bir uzun, bitmiyor. Ama yani beni çok rahatsız etmiyor tabii yokuş çıkmak. Çünkü istediğim yerdeyim şu anda. Bayağı mutluyum, keyfim yerinde. Size biraz manzarayı göstereyim şöyle. 1500 metreye çıkmışım. Şu anda fark ettim. Sağdaki manzarayı görünce bir bakayım dedim kaç metre yüksekliğe çıkmışım. Şöyle. Devam. Şimdi yer fıstığı. Belki bir tane daha muz yiyeceğim. Onun dışında bir sorun yok. Keyfim yerinde gidiyor. Devam edelim bakalım. Birkaç tane daha şöyle güzel manzara görürsem bayağı keyfim yerine gelecek. Nasıl manzara? Fena. Yokuşun bitmesine 11.8 kaldı. Şu anda sis var. Önümü pek fazla göremiyorum. 1753 metredeyim şu anda yükseklik olarak. Buradan 2500'e doğru uzanacağım. 4 saat 15 dakikada 35 kilometre yol alabilmişim. Bayağı uzun zamandır yokuş çıkıyorum. Bayağı da sert bir yokuş. Bu yokuş bittikten sonra
Yine bir zaman ve rota planlaması yapacağım yine kafamda. Yani zaman olarak saat kaçta Gümüşhane'de olurum gibilerinden. Durumlar böyle arkadaşlar. 1750 metredeyim şu anda. 11,7 kilometre kaldı yokuşun bitmesine. Ben de hayatımda ilk defa böyle bir rota tecrübe ediyorum. Yani böyle arka arkaya bakalım yapabilecek miyim? Çünkü gerçekten zor. Hem MTB ile hem ağır hem de mesela gevşek arazi oluyor. Taşların üzerine atlaya zıplaya gidiyorsunuz. Bunlar hep size güç kaybı çünkü lastik yere tutunmuyor. Durumlar böyle. Evet, sis başladı bayağı bir. Sisin içerisinde süreceğiz şimdi. Belki sürüşün sonuna kadar, belki bir saat sonra, belki 10 dakika sonra bitecek. Hiç belli değil. Yani Karadeniz'de her şey olur. 2000 metreye ulaştım. Bayağı yavaş ilerliyorum. Yollar bayağı bozuk. Şu anda biraz daha toparlandı. Böyle köy yoluna döndü. Diğer türlü taşların üzerinde atlaya zıplaya gidiyorum. Bu bayağı bir zaman kaybettiriyor. Şu anda sis var ve bayağı zamandır siste sürüyorum. İnşallah kalkmazsa belki Gümüşhane'ye kadar böyle gideceğim. O da bayağı mental bir savaş gerektirecek. Çünkü hiçbir şey görmeyince bayağı tat kaçıyor. Şöyle etrafı göstereyim size. Bisikletin hali. Her şey var. Birazdan giyinmeye başlayacağım. Hava soğudu çünkü. Devam. Durmak yok. Devamlı sert yokuşlar var. Bakalım ne zaman bitecek. Biraz nefes almak. Bacaklar, dizler ne zaman dinlenecek onu görelim. 2200 metreden herkese merhaba. 4 saattir neredeyse siste bisiklet sürüyorum diyebilirim. Göz gözü görmüyor. Sürüşe başladığımdan beri 6 saat geçti. 6 saatte 45 kilometre yol alabildim. Bunun yanında 2750 metre topladım ama çünkü devamlı yokuş çıktım bu zamana kadar. 31 kilometrelik yokuşun bitmesine 3 kilometre kaldı şu anda arkadaşlar. Yavaş yavaş devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yoğun sis var. Buralar sert geçiyor. Çünkü buralar Karadeniz. Bakalım bugün Gümüşhane'ye saat kaçta varacağım. Gördüğünüz gibi araba sisten gözükmüyor. Sıkıntı. Ama şu anda yollar biraz daha düzeldi. O yüzden devam ediyorum. Elimden geldiği kadar çekim yapmaya çalışıyorum. Umarım güzel şeyler çıkar. Devam ediyoruz valla. Lokantadan kalan ekmek arası köfte falan. Onlar valla şu anda biraz hayat kurtarıyor. Çünkü yiyecek hiçbir şeyim yok başka. Muz, hurma, yer fıstığı. Bisiklet ekipmanı olarak çok fazla şey var yanımda. Giyecek olarak da çok şey var. Çünkü burada iklime karşı doğru giyinmek gerekiyor. Aynı şekilde bisiklete bir şey olursa çözüm bulmamız gerekiyor. Doğal olarak her şeyi de taşıyamıyorum. Bayağı bisiklet ağır. İşte bakalım. Macera. Elimizden geleni yapacağız. 3137 metre topladım şu anda. 56 kilometreyi geride bıraktım. 2355 metre yükseklikteyim. Saat 1.19. Devam ediyorum. Geriye 79 kilometre kaldı. Toplam 21 kilometre yokuş çıkmam gerekiyor. Umarım karanlığa kalmam. Gümüşhane'ye hava kararmadan gitmiş olurum. Öyle olmasını istiyorum. Çünkü yemek de yemem lazım. Dinlenmem de lazım. Yarın için alışveriş de yapmam lazım. Rotaya bir bakmam gerekiyor. Çünkü bugünden bir tecrübe oldu. Yollar bozuk olunca inemiyorsunuz, zaman kazanamıyorsunuz gibi. Yani bu tırmanıştan daha fazla tırmanışlar var bir sonraki rotalarda. Onlara bir bakıp çeki düzen vermem gerekiyor. Çünkü karanlıkta sürmek istemiyorum. 2 tane köpek gördüm. Hayatımda gördüm. En asil, güzel ama aynı zamanda en tehlikeli 2 köpekti. Yani ayak büyüklükleri bayağı iriydi ve hiçbir şekilde size tepki vermiyor. O yüzden burada karanlıkta sürdüğünüzde sizi tehdit olarak algılayabilir. Yani burada daha önce yaşamış insanlar bunu tecrübe etmişler. Onlarla da tabii ki fikir alışverişi yaptım. Durum böyle olunca karanlıkta burada bisiklet sürmemek daha sağlıklı olacaktır. O yüzden rotaları tekrardan bir gözden geçirmekte fayda var. Çünkü ben hep dağ yollarını seçtim. Dağ yollarına girince de haliyle hızlı hareket edemiyorsunuz. Böyle devam edelim bakalım. Dün lokantada bir şeyler yemiştim. Ay uçma. Dün lokantada bir şeyler yemiştim. Kalmıştı. Sandviç yaptırdım şimdi yemek için. Yani gördüğünüz gibi etrafta hiçbir şey yok. Birkaç kere ısıracağım, devam edeceğim çünkü yokuş devam ediyor.